yarım paket instant maya, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra bütün malzemeleri karıştıralım. Unu ilave edeceğim. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamuru mayalanmaya bırakmadan tezgaha alıyorum. Hamurun 1/4'ini alıyorum. Kalan hamuru toparlayıp kenara alıyorum. Bir beze büyüklüğü kadar olan hamuru yoğurma kabına alalım. 2 yemek kaşığı süt. Sütün içerisine 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı süt az geldi. Biraz daha süt ilave edeceğim. Toplamda 4 yemek kaşığı süt ilave etmiş oldum. İyice karıştıralım. Koyu bir sos elde etmek istiyorum. Çok cıvık olmasını istemiyorum zaten. Hamura ilave edeceğim. Sosumuzu hazırladık. Hazırlamış olduğum sosu hamurun üzerine ilave ediyorum. Sosu hamura iyice yedirelim. Hamuru iyice yoğurup toparlayalım. Gördüğünüz gibi kakaolu hamuru hazırladık. İlk öncelikle kakaolu hamuru açacağım. Şeklini verebilmem için uzunlamasını açacağım arkadaşlar. Ne kadar uzun açarsak o kadar uzun uzun iplikler elde edeceğiz. Hamuru uzunlamasını açabildiğim kadar açtım. Daha sonra kenarların düz olması için hamuru koparıyorum. Aynı şekilde bu taraftan da hamuru alıyorum. Kalan hamurları tekrar kullanacağım. Bunu kenara alıyorum. Bu işlemi bir ruletle yaparsanız daha kolay olur. Tabii ki bıçakla da kesebilirsiniz. Şimdi poğaçanın şeklini göstereceğim. Beyaz hamurdan bir miktar aldım. Ceviz büyüklüğü kadar aldıktan sonra iyice yuvarladık. Daha sonra kesmiş olduğum hamurdan bir şerit alıyorum. Bu şekilde hamur gördüğünüz gibi biraz elimizle esneterek biraz daha boyunu uzatabiliriz. Hamurun boyu çok uzun olmadığı için ipliği biraz daha uzatacağım. Bir tanesini daha aldım. Buraya ek yapıyorum. Şu şekilde hafif de bastırarak birleştiriyorum. İpliğimiz hazır. Şimdi sarma işlemine geçelim. Şu şekilde poğaçayı saralım. Bir karşı taraftan bir bu taraftan örerek dolandıralım. İpiniz kısa geldiği zaman ek yapabilirsiniz. Bu şekilde bittikten sonra alt kısmından koparıyorum hamuru. O orta kısmını birazcık elimle toparlayıp parmağımla bastıracağım. Böylece poğaçanın şeklini vermiş olduk. Poğaçalara şeklini verdikten sonra yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye diziyorum. Poğaçaları hazırladıktan sonra 20 dakika mayalanmaya bırakalım. Mayalanan poğaçaları 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Şimdi poğaçaları servise hazırlayacağım. Ondan önce poğaçaların üzerine hafiften yağlıyorum. Poğaçalar pişti. Servise hazırladım. Hem lezzetiyle hem görseliyle inanın sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle yakında poğaçayı göstermek istiyorum. İçi yumuşacık oldu arkadaşlar. İç kısmını da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi poğaçalar hazırladım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.